Merhaba, Türkiye ile Polonya arasında müttefiklerin de yer alacağı bir savaş senaryosuna hoş geldiniz. Senaryomuza geçmeden önce ilk olarak bu iki ülkeyi daha yakından tanımak amacıyla bilgilendirmeye başlarsak, öncelikle Türkiye topraklarının büyük bir kısmı Asya'da yer alıyor ve çok az bir toprağı da Avrupa'da bulunuyor. Başkenti Ankara olan Türkiye ülkesi askeri bir ittifak sistemi NATO'ya üye ülke konumundadır. Polonya ise Orta Avrupa'da bulunmakta ve başkenti de ülkenin merkezinde yer alan Varşova'dır. Ayrıca Polonya'da tıpkı Türkiye gibi NATO üyesi. İlişkiler konusunda öncelikle bu iki devlet 1989'a kadar iki karşıt blok içinde yer alıyorlardı. Yani o yıla kadar Polonya sosyalist yönetimindeyken Türkiye ise NATO'daydı ve resmen düşmandılar. Fakat 1989'dan sonra Polonya'daki sosyalist yönetim son buldu ve iki ülke arasındaki ilişkiler olumlu bir seyir izlemeye başladı. Ayrıca Polonya'nın 1999 yılında NATO'ya girmesiyle birlikte aynı ittifakın üyesi olan birer müttefik oldular. Fakat şimdi varsayımsal olarak bu iki müttefiki savaş senaryomuzda düşman hale getirerek savaştıracağız. İlk olarak bir savaş sebebi bulmamız gerekirse iki ülkenin de birbirlerine olan borçlarını ödememelerinden dolayı kendilerine karşılıklı şekilde savaş ilan ettiler. Öncelikle bu durumda NATO'nun kurallarına göre üye ülkeler birbirlerine savaş açamaz, açtıkları takdirde ise NATO'dan çıkartılabilirlerdi. Bu sebeple Polonya ve Türkiye ikisi birden NATO'dan atıldılar. Böylece ittifak desteğini de kaybetmiş oldular. Ancak NATO olmasa da bireysel olarak destekçi bulmuşlardı. Türkiye'nin yanında savaşacak devletler Azerbaycan, Pakistan, Macaristan, Rusya ve Belarus oldu. Polonya tarafında yer alacak ülkeler ise İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Birleşik Krallık oldu. Öncelikle Türkiye, Rusya ve Belarus'a dedi ki, "Sayın Rusya ile Belarus, izin verebilirseniz topraklarınızdan askerlerimizi geçirtip Polonya sınırlarına ulaştıralım ve karasal olarak harekat gerçekleştirelim," dedi. Bunun üzerine onlar da dediler ki, "Önce meclisimizden size özel bir tezkere geçirmemiz gerekiyor. Bize bir haftalık bir süre verin. Onaylanmasını çok isteriz," dediler. Ancak bu bir haftalık zaman içinde Polonya'da Türkiye'ye karşı planlar kuruyordu ve derken her an saldırılara hazır hale gelmek için Belarus ve Kaliningrad sınırlarına ordularını yerleştirdi. Ardından da müttefiklerine seslenerek, "Sayın beni destekleyecek ülkeler ve başta Amerika, acilen çeşitli yardımlar gerçekleştirin. Onlara karşı güçlü durmamız lazım," dedi. Bunun üzerine ilk olarak Amerika'da şunu söylüyordu: "Size herhangi bir ücret karşılığı beklemeden F-35 hayalet uçakları vereceğiz. Ancak bunu çok gizli şekilde size ulaştıracağım. Türk ordusu saldırmaya başladığı anda bunları kullanın ve onlara tuzak kurun," dedi. Böylece çok geçmedi ki Amerika Atlantik Okyanusu üzerinden uçak gemileriyle Polonya kıyılarına ulaştı ve toplam 10 adet F-35 hayalet uçağı verdi. Türkiye'nin bu olanlardan haberi yoktu. Derken Rusya ve Belarus geçiş tezkeresini onayladı ve böylece, "Sayın Türk ordusu, artık topraklarımızı kullanabilirsiniz. Gerekli izinler çıktı. Başarılar dileriz," dediler. Bu arada Türkiye, Azerbaycan'dan da izin alması gerekiyordu. Çünkü Rusya'ya geçebilmesi için ona ihtiyacı vardı. Derken şu mesajı iletiyordu Türkiye: "Kardeş Azerbaycan, Polonya ile savaşa gireceğim. Topraklarından geçmemize izin verir misin?" Bunun üzerine Azerbaycan ise, "Tabii ki kardeş, izin senindir," deyince Türkiye hemen ordusunu göndermeye başladı ve bu Türk askerleri Polonya sınırlarına doğru hareket ediyorlardı. Bu arada Polonya, ABD'nin verdiği bütün hayalet savaş uçaklarını başkenti Varşova'da bulunduruyordu ve Türkiye bölgeye geldiği anda bunları kaldıracaktı. Ancak fark etmediği bir şey vardı ve o da Almanya'da bulunan yaklaşık 4 milyon Türk vatandaşlarının bazıları gizlice ajan olarak Polonya topraklarına yerleşti. Derken ülkedeki tüm olan bitenleri Türkiye'ye haber olarak gönderiyorlardı. Bu hem Alman hem de Türk vatandaşları topluca bir basın açıklaması yaparak Türkiye ülkesine şöyle dediler: "Polonya'nın burada kurduğu bir tuzak var Türkiye. Ordunu getirdiğin anda havadan vuracaklar. Dikkatli ol." Bu olaydan sonra ise Polonya, Türklerin ajan olarak kendi ülkesine yerleştiğini öğrendi ve hepsini toplu olarak Almanya'ya geri postaladı. Bu sırada Türkiye'nin ordusu da Belarus topraklarına ulaşmışlardı ve artık kara savaşına çok az kalmıştı. Derken Türkiye bu orduya çağrı yaparak "Yeni bir emre kadar Belarus ülkesinde bekleyin" çağrısını yaptı. Türkiye'nin Polonya'daki hayalet uçaklara önlem alması gerekiyordu ve çok geçmeden ona şu çareyi bulmuştu. İlk olarak kendinde sayılı olarak üretilen hayalet uçaklardan 2 tane ve Rusya'dan da ayrıca 10 hayalet uçak satın aldı ve böylece toplam 12 hayalet uçağa sahip olmuştu. Böylece bunları hemen Rusya üzerindeki hava sahalarını kullanarak Belarus'a getirdi. Bununla birlikte artık savaş çanları çalmaya başlamıştı. Derken Türkiye burada yer alan ordusuna ilerleyin emri gönderdi ve böylece onlar da Polonya sınırlarına akın ederek saldırmaya başladılar. Bu arada Polonyalı askerler de hali hazırda Türk ordusunu beklediği için büyük çatışmalar da başlamış oldu. Aynı zamanda her iki ülkede hayalet uçaklarını tam bu sınırda konuşlandırdı ve böylece hava savaşı
savaşı da başlamış oldu. Bu sırada Fransa çeşitli tank yardımları gönderiyorken Birleşik Krallık ile İsveç ise çeşitli teçhizatlar yolluyordu. Amerika Birleşik Devletleri ise her türlü yardımları hediye olarak Polonya topraklarına ulaştırmaktaydı. Bu arada Türkiye'nin müttefiklerinden Rusya da Türk ordusuna takviye için tanklar yolluyordu. Böylece burada hem uçak, hem tank, hem de askeri kara çatışmaları yaşanıyordu. Çok şiddetli geçen bu saldırılar yaklaşık bir ay boyunca sürdü. Türkiye, bölgedeki radarlara yakalanmayan hayalet uçaklarının daha fazla olması sebebiyle buradaki hava kontrolünü sağlamayı başardı. Polonya'nın başkenti Varşova, Belarus topraklarına çok yakın konumdaydı. Yani Türkiye'nin bulunduğu yere de çok kısa mesafedeydi. Bu arada hava sahasını hakimiyetinde tutan Türkiye, Polonya topraklarını havadan genel olarak bombalamaya başlamıştı. Bu arada Pakistan ve Azerbaycan'da ortak bir açıklamada bulundular ve diyorlardı ki, sevgili Türkiye, Polonya'da yardıma ihtiyacın olduğu her an biz savaşmaya hazırız. Bize bunu söylemen yeterli, dediler. Bunun üzerine Türkiye'de gelirseniz çok iyi olur. Çünkü karşı taraf tüm müttefiklerinden yardım alıyor. Cevabından sonra ilk olarak Pakistan yardım etmek istiyordu. Fakat askeri ordularını Polonya'ya götürebilmesi için İran üzerinden geçmesi gerekmekteydi. Bu sebeple ona dedi ki, hey İran, izin verirsen askeri ordularımı topraklarından geçirmem gerekiyor. Pakistan'ın bu izninden sonra Türkiye'de diplomatik olarak devreye girdi ve o da aynı şeyi söyleyince İran bunu meclisinden geçirerek onayladı. Hemen sonra da ilk olarak Pakistan ordularını İran'dan geçirterek Azerbaycan topraklarına getirdi. Bunun üzerine Azerbaycan da kendi ordularından bir kısım ayırdı ve her iki ülkenin askerleri de Rusya üzerinden geçerek Belarus'a geldi ve oradan da Polonya topraklarına ulaştı. Türkiye artık bu bölgede yalnız değildi ve Azerbaycan ile Pakistan'da onun desteğine gelmişti. Polonya'ya askeri destek vermeyen müttefikleri yalnızca tank ve parasal destek sağlıyorlardı. Bu sebeple Türkiye ve müttefiklerinin orduları savaşma cesareti göstermelerinden dolayı ilerlemeye başlamışlardı. İlk olarak Belarus sınır hattının tamamından ilerlediler ve başkent Varşova'ya doğru gelmekteydiler. Bunun üzerine Polonya şöyle düşündü: başkentin düşerse savaşı kaybederim. O yüzden merkezimi Poznan kentine taşıyorum, dedi. Bunun üzerine başkenti değişen Polonya müttefiklerine şöyle diyordu: acilen askeri destek verin. Para veya tank istemiyorum. Bana savaşacak asker lazım, dedi. Bunun üzerine ilk başta Fransa bir açıklama yaparak, sayın Polonya, size 20.000 civarında ordu göndereceğim. Ama savaşı kazanırsan tazminatımı alırım, dedi. Böylece Polonya da hemen bunu onayladı. Ardından Fransa da o askerleri buraya getirdi ve Türkiye ile müttefik ordusuyla çatışmalar çok şiddetlenmişti. Fransa'nın gelmesiyle ilk başta Türkiye'nin ele geçirdiği topraklar biraz geriye doğru püskürtüldü. Böylece Türkiye'nin de daha fazla savaşacak askere ihtiyacı vardı. Bu yüzden kendi topraklarındaki halkından gönüllü savaşacakları seçti ve onları silahlandırıp Polonya'ya gönderdi. Böylece tekrardan karasal olarak güçlenen Türkiye, Azerbaycan ile Pakistan'ın da desteğiyle tekrardan Fransa ve Polonya ordusundan toprak almaya başladı. Şu anda Türkiye ile müttefiklerinin ordusunun sayısı 300.000 civarındayken Polonya ve Fransa'nın ise yaklaşık 100.000'di. Fakat bu ordu azlığını gören diğer müttefiklerden Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç'te toplu bir şekilde 500.000 civarında askeri ordu gönderimi gerçekleştirdiler. Böylece Türk ordusundan daha fazla olmuşlardı. Bu karışık milletlerden orduların da gelmesiyle Türkiye ile müttefikleri Polonya'daki karasal hakimiyetini kaybettiler ve Belarus'a doğru çekilmek zorunda kaldılar. Bu arada Türkiye'de Rusya'ya dedi ki, hey Rusya, en büyük rakibin de savaşa girdi. Senin de girmen şart oldu. Bize büyük bir askeri ordu gönderebilir misin? Deyince Rusya da kabul ederek onayladı ve o da yaklaşık 250.000 civarında asker getirdi. Böylece büyük orduların kapışması tekrardan başladı. Çatışmalar tam gaz devam ederken Polonya'nın hava sahası üzerinde uçuşan Türk hayalet uçakları bu orduları havadan bombalamaya başladı. Böylece Polonya ve müttefik orduları zayiatlar vermeye başlamıştı. Ancak bunu gören Amerika ve Birleşik Krallık'ta daha fazla hayalet uçakları gönderince Türkiye'nin işi oldukça zorlaşmaya başladı. Derken Rusya şöyle bir açıklama yaptı ve dedi ki, merak etme Türkiye, bendeki hayalet uçakları da gönderiyorum. Böylece Rusya'da daha fazla uçak gönderince bölge çok büyük bir askeri karışıklık göstermeye başladı. Belli bir süre geçtikten sonra Türk ordusu ve müttefikleri yeniden bölge üzerinde ilerleyip eski Polonya başkenti Varşova'yı da kontrolü altına alarak hakimiyetine geçirdi. Hayalet uçaklarında havasal savaşı devam ederken bu arada Macaristan Türkiye'ye destek vermek için yaklaşık 15.000 civarında askeri ordusunu Slovakya üzerinden geçirterek Polonya sınırlarına ulaştırdı ve o da saldırılar başlatmış oldu. Böylece burada yeni bir cephe açılması Türkiye ve müttefikleri açısından kilidi çözmüştü. Bununla birlikte bu topraklarda yer alan Polonya ve ittifakları ordusunu ikiye bölmek zorunda kaldı ve bu ikiye bölünme belki de onun sonu olacaktı. Bu olayın ardından Türk ordusunun karşısında savaşan asker sayısının da azalmasıyla ilerleyişler hızla devam ediyordu. Böylece Polonya
topraklarının ortalarına kadar ulaşmayı başarmıştı Türkiye. Fakat bir sorun vardı ki Macaristan Krakow kentine kadar ulaşmıştı ve ardından karşısına çıkan Polonya ve müttefik orduları Macar ordusunu hemen geriye püskürtüp topraklarını kurtardılar ve böylece Macaristan 15.000 civarında askerini kaybetmiş oldu. Türkiye bunun üzerine Macaristan'a bir çağrı yaparak şunları söyledi: sevgili kardeşimiz Macaristan, askerlerinizi kaybetmenizin üzüntüsünü biz de yaşıyoruz. Polonya Savaşı'nda eğer galip gelen taraf biz olursak size söz veriyorum, savaş ganimeti olarak oradan size toprak vereceğiz. Macaristan'ın bu önemli hamlesi belki de savaşı kazandıracak hamle olmuştu. Bu sırada Türkiye ve müttefiklerinin yer aldığı Polonya tarafında Türk ordusu ile beraberindekiler Polonya'da çok sert ilerleyişler gerçekleştirdiler ve en sonunda tüm Polonya topraklarını ele geçirerek hakimiyet kurmayı başardılar. Bunun üzerine Türkiye burayı Rusya'ya, burayı Macaristan'a, burayı Azerbaycan'a ve burayı da Pakistan'a bağladı ve kalan topraklarda Türkiye'nin olmuştu. Buralarda yaşayan Polonyalı insanlar da ele geçiren ülkelerin yeni vatandaşları oldular ve savaş da burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerikler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.